Evet, canlı yayına geçmiş bulunuyoruz. Hmm, Şimdi şunları önce bir halledelim. Tamam. Bitti. Tamamdır. Etkinlikler habercisi, daha doğrusu şu anda tabletten giriyorum. O yüzden bazı yönergeler gösterdim. Öncelikle herkese hayırlı akşamlar. Ben Safiye Nur Genç. Bu akşam Meral Yankın'la ilişkiler astrolojisi üzerine sohbet edeceğiz. Bakalım neler bize söyleyecek ki şu aralar gökyüzü bayağı bir hareketli. Gerçi ne zaman durdu ki o da ayrı bir mevzu. Burçları neler bekliyor diye soralım mı kendisine? Bakalım merak eden olursa soracağız inşallah. Bununla birlikte ilişkiler astrolojisi üzerinde kendisiyle konuşurken sizlerin de merak etmiş olduğunuz sorular varsa soru kısmından bizlere sorabilirsiniz. Bununla birlikte haftaya bir canlı yayınımız olacak. Ayrıca sizlerin de bizlerin paylaşmamızı istediğiniz konular varsa, canlı yayın yapmamızı istediğiniz, değerlendirmemizi istediğiniz konular varsa bunları bizlere DM kısmından paylaşırsanız sevinirim. Şöyle ben biraz geriye gideyim. Şimdi tabletten katılıyorum. Bu tablete pek alışamadım kamerasından dolayı. Neyse halledilir inşallah. Hoş geliyorsunuz, sefalar getiriyorsunuz öncelikle. Bakalım. Güzel bir söyleşi olacak diye ümit ediyorum. Gelenlere bakıyorum bir yandan da. Kimler geliyor, kimler gidiyor. Konumuz dediğim gibi ilişkiler astrolojisi. Acaba ilişkiler astrolojisi hayatımızın hangi alanını etkiliyor ya da hangi alanında bizim astrolojiye, özellikle ki ilişkiler astrolojisinden faydalanmamız gerekiyor. Bunları konuşacağız. Astrolojide uyumlu çift nasıl tespit edilir? Hangi göstergeler bize uyumlu çifti verir? Bir de sadece ikili ilişkilerde, yani duygusal partnerlerde, duygusal ilişkilerde mi ilişkiler astrolojisini kullanmalıyız? Bunu konuşacağız. Örnek veriyorum, iş yerindeki patronumla alakalı olan durumu da yine ben ilişkiler astrolojisinden faydalanabilir miyim? Mer astroloji katıldı. Bir saniye. Şuradan kendisini davet ediyorum. Buradan şuradan. Tamam. Herhalde gönderdim ama ben sana tamamdır. Ekranı. Hoş geldin. Safalar Merhaba, getirdin. hoş bulduk. Merhaba. Teşekkür Nasılsın? ederim. Sen de hoş geldin. İyiyim. Sen nasılsın? Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Yoğun bir günün ardından diyeyim mi? Sen hani ek bir işin daha var diye biliyorum ben seni. Bayağı bir yoğunsun yani. Yoğun bir tempon var senin. Ya şöyle, aslında ek işimi bıraktım. Artık emekliyim. Sadece kendimi artık astrolojiye verdim. Ee, Çok güzel. Kısaca kendimden bahsedeyim istersen. Lütfen buyur. Şöyle, işte 12 yıldır astrolojinin içerisindeyim. Bunun son 4 yılı artık kendimi sadece astrolojiye verdim. Onun dışında hem çalışma hayatım hem astroloji birlikte devam ediyordu. Artık Çok yani sadece mesaimi bu alana harcıyorum diyeyim. Öyle. güzel. Hayırlı olsun. Peki astrolojiden önceki ilgilenmiş olduğun alan neydi? Şimdiki özellikle astrolojiyle ilgilendiğin alanlar neler? Pardon.
Şimdi şöyle, astroloji, daha önce ben aslında finansçıyım. Finans kökenliyim. Yay stelyumlu bir haritam var. Dolayısıyla eğitim tarafım da hep oldu. Hep işte Evet. etrafımdakilere, işte okul yıllarımdan beri öyle. Yani hep işler öğretme durumum var. Hep eğitim hayatımda oldu. Dediğim gibi bankacılıkta da aynı şekilde. Artık emekli oldum şükür. Sonra astroloji çocukluğumdan beri olan bir alan benim için. Ben bu arada yurt dışında doğdum, büyüdüm ve sonra Türkiye'ye geldim. Burada yüksek öğrenim aldım ve iş hayatına atıldım. Çocukluğumda hep yıldızlarda ilgim vardı, seviyordum, gökyüzünde yaşamak istiyordum. Hatta işte o zamana ait Almanca kitaplarım var astrolojiyle, astronomiyle ilgili. Hep ilgi alanımdı yani. Gökyüzü hep ilgi alanımdı. Zaten sevmeseniz bunca yıl haşır neşir olamıyorsunuz. Ki büyük bir aşkla bu ilmi seviyorum. Sonra tabii Türkiye'deki şartlar, Türkiye'deki hayat, yani şimdi dışarıdan gelince çok şey görüyorsun bu ülkede. İster istemez sorguluyorsun. Zaten sorgulayan bir beynim var. Sürekli sorguluyorum her şeyi. Sorgularken de zaten her türlü sorunun cevabını bu ilimde buluyorsunuz. En güzel tarafı bu. Her şeyin Evet. cevabı burada. Bu arada tabii yükselen teraziyim aynı zamanda ve 7. evimde Şiron var. İlişkiler astrolojisiyle ilgilenmememin imkanı yok. Yani Evet. ilişkiler astrolojisi bingo ilgi alanım. Tabii neden Türkiye, işte neden yurt dışı, Almanya vesaire gibi sorularla da muhatap olurken astrokartografi ile tanıştım. Hatta Hmm. İlker Hoca'dan ilk aldığım derslerden biridir astrokartografi. Onu öğrendim, ona sardım, onda uzmanlaşmaya çalıştım, çok mesai harcadım. Şu an evet o da benim için çok önemli bir alan. Hatta eğitimler veriyorum, danışmanlıklar veriyorum. Hı Aynı hı. ilişkiler astrolojisiyle. Evet. Arkasından da tabii bir bankacı kökenli olduğum için finans kısmı var. Finans astrolojisi. Yani daha çok bu üçüyle çok fazla haşır neşirim diyebiliriz. Çok güzel. Maşallah Rabbim yolunu bahtın açık etsin. Teşekkür ederim. Şu anda Senin 3 de. alan, amin, teşekkür ederim. Şu anda o zaman 3 alanda eğitim veriyorsun. Başladın mı peki bir fiili eğitimleri yoksa Evet, önümüzde? evet. Şöyle, zaten ben uzun zamandır eğitim veriyordum. Bu arada çalışma hayatının içindeyken de eğitim veriyordum. Genelde butik sınıflarım oluyor. Dediğim gibi yani ben vermesem de öğrenciler beni buluyor, anlat anlat diyorlar. Yani öğrenci talebiyle bile eğitim açtığım zamanları hatırlarım. Pek çok hocadan eğitim aldım. Almaya da devam ediyorum. Hatta İlker Hoca'nın dediği gibi yani yurt dışına bile açılmayı düşünüyorum. Yabancı kaynaklardan kendimce çeviriler yapıyorum. Ee, Evet, Şu an temel seviye, ileri seviye zaten veriyorum. İlişkiler veriyorum, coğrafya veriyorum. çok Ee, güzel. Ama finansa henüz başlamadım. Ee, Finans astrolojisi eğitim vermeye başlamadım. Ama bu yıl sonuna doğru onu da düşünüyorum. Bu şekilde yani kendimi hem mutlu ettiğim, anlattığım konudan zevk aldığım, ki benim için esas budur. Evet. Sıkılmaya gelemem. Zevk alacağım, anlatacağım, birlikte keyif zaman geçireceğimiz dersleri seçiyorum diyebilirim. Ne yaparsan yap, aşk ile yap diyorlar ya, siz de herhalde, sen de Aynen, herhalde aşk ile yaptığın konuyu bulmuşsun. Ee, aynen. Kesinlikle. bu bu artık senin için hani iş değil, tamamen yaşam olmuş, aşk olmuş yani. Onunla yatıp onunla Gerçekten kalkıyorsun. öyle. Gerçekten öyle. Yani bana dokunsalar sadece astroloji dökülüyor. Zevk aldığım alanda çalışmanın verdiği huzur ve mutluluk var. Bir de zaten ben hani e, öyle emekli oldum, evde oturuyorum falan, ben o tarz bir insan değilim yani. Sıkılırdım. İyi ki bu ilim var ve sonsuz bilgi var. Her bilgide besleniyorum. Evet. Yani mutlu oluyorum. O kadar güzel ki, değil mi? Her öğrendiğin kelimede, her öğrendiğin teknikte Allah'ın sistemine tekrar hayran olmuyor musun? Müthiş Saçma bir şey kadar. yani. Müthiş bir şey. Bir de şöyle, hani Kur'an-ı Kerim'de diyor ya, bir işi bıraktığında öteki işe kalk. Hani biz sende de Evet, çok güzel bir, tam bir ayeti uygulamışsın. Bir işi bırakmışsın ama öteki işe koyulmuşsun. evet. Bu da Allah çok kimseyi güzel. boş bırakmıyor. Kesinlikle. Amin. Amin. Ve hani herkese biz bir hayat amaç üzerine yaratıldık. O amacı yaşamayı, hakkıyla idrak ederek yaşamayı nasip etsin e, Evet, hepimize. kesinlikle E, katılıyorum. peki.
Şimdi ilişkiler astrolojisi nedir diye sorayım mı? Nedir bu yani? Evet. Şimdi öncelikli olarak harika bir konu ilişkiler astrolojisi. Hı hı, Şöyle bakmamız gerekiyor. Mesela işte temel seviye aldık, ileri seviye aldık. İleri seviyeden sonra kesinlikle her astroloji öğrencisinin ilişkileri bingo alması gerekiyor. Çünkü ilişkiler hayatımızın her alanını çok etkiliyor. Bu hı sadece işte karı koca, sevgili değil. hı. Anne çocuk ilişkisi, patron çalışan ilişkisi, örneğin ilişkiler astrolojisi insan kaynaklarında kullanılabilir. Yani bunu her alana Evet. çekebilirsiniz ilişkiler astrolojisini. Mesela ben Türkiye ile kendi haritamı match yapmayı seviyorum. Bakıyorum. Anlatabiliyor muyum? Çünkü ben bu topraklarda doğmadığım için hani o tarz Hmm. zorluklarım da oluyor. Bir de ben ateş ve hava bir haritaya sahibim element olarak. Türkiye su. Tamamen duygusal bir ülkeden bahsediyoruz ve hani duygusal ülkeyi anlamak da zor, kolay değil. Yani bunu da yapabilirsiniz. Örneğin yurt dışında yaşıyorsunuz ya da gideceksiniz. Hı hı. Haritanızla kendi haritanızı kıyaslayın. Yani bunların hepsi ilişkiler astrolojisinin konusuna giriyor aslında. Ha doktor Evet, ameliyat olacak. O zaman doktorun haritasıyla kendi haritana bir bak bakalım. Ondan ne evet, fayda alacaksın gibi gibi. güzel. Yaşadığımız yerdeki kişiler de örneğin hani ailemiz, annemiz, babamız, kardeşlerimiz Aynen. de olabilir bu aslında. Kesinlikle, kesinlikle. Mesela enteresan ki yani artık bunu bizim hepimizin kabul etmesi lazım. Bize enteresan geliyor ama sistem öyle. İlk önce doğduğun yerde, doğduğun evde sınavın başlıyor. Sonra Evet. kurduğun yuvada sınavın başlıyor. Yani bir annenin evladıyla da sınavı olabilir. Hatta birbiri üzerimizden de sınandığımız için bazı haritalarda ki Evet. hiçbir anne çocuğuna kötü davranmaz ya da o tarz bir şeyde bulunmaz. Ama maalesef haritayı açtığınız zaman o şikayetlerden sonra görüyorsunuz ki işte anne çocuk arasında sınav var. Hem de nasıl? Aslında burada Yani tasavvufta annelik etme, terbiye etme mevzusu var ama işte biz bunun farkında değiliz. tekamüldeyiz aslında. Harika söyledin. Biz tekamüldeyiz. Bu şekil bakmamız lazım. Zaten bu güzel ilim bize ne gösteriyor ki öncelikle doğum haritası analizini öneriyorum. Önce bunu alın. Kendi kullanım kılavuzunuzu öğrenin. Öğrenin böyle dibine kadar öğrenin. Ne yapmam gerekiyor, ne yapmalıyım ya da ne yapmamalıyım, potansiyelim ne. Bunların hepsine hakim olun. Ve elbette hepimizin hayatında belli alanlarda artı belli dönemlerde tekamül durumlarımız var, konularımız Evet. var. Bunları hayatına entegre ettiğinde zaten yaşam kaliten artıyor. Artı astroloji de bize bunu gösteriyor. Yani sen diyorsun ki ha evet bu dönem şunu deneyimleyeceğim. Daha dikkatli olayım. Evet. Ya da ilişkiler sınavıyla, tekamülüyle gelmişim. Aa, o zaman en çok yatırım yapmam gereken alan ilişkiler olmalı gibi. Evet. 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 Çok güzel bir şey. Yani ben haritamı ilk gördüğümde evet hani şey diyorlar ya galibelada bir sözleşme yaptık. İşte benim Heh, sözleşmem aynen, bu. Benim sözleşmem bu dedim. aynen, aynen. Şok bitirdim. Yani hani böyle hayretim arttı. Hani Rabbim hayretimi arttır, ilmimi arttır ve muhabbetimi arttır diye dua var ya. Hani haritayı her bir haritayı okuduğunda o şeyi sembolü bu benim diyorum. Yani hani hakikaten bu benim ve hiç yaşadığım hiçbir şey boş yere değil. Öylesine olmuş olan bir şey değil. Mutlaka bir Değil. hikmeti var. Mutlaka. Evet. Güzel Rabbimin ilmi çok güzel. Hani ondan farkında olabilmek ve hani bu ilimlerle meşgul olabilmek çok önemli. Hani astroloji Hazreti Hızır Hızır'ın Aleyhisselam'ın Hazreti Hızır'ın ilmi. İdris Aleyhisselam'ın ilmi Hazreti İdris öğretti. Ve ben Carlo Bela ile ilgili 2 yazım var blogda. İşte ben o zaman o kadar çok etkilenmiştim. Çünkü ben sonuna kadar işte araştıracağım, kurcalayacağım. Yani evet sen aciz bir kulsun. Bu dünyaya gönderilmişsin. Niçin gönderilmişsin? Önce bunu öğren, bir idrak et. Sonra nefsinin derdine düş. Olay nefis değil. Sanıyor ki bazı insanlar ki maalesef buraya yemeye içmeye gelmiş, tüm hazlardan, zevklerden, hepsinden tatmin olacak, tadına bakacak. Böyle bir hayat idrak ediyor. Ya arkadaşım burası böyle bir alem değil, dünyadasın sen. Yani bunu maalesef insanlarımız daha olayın farkında. İşte uyanış nasip olması çok önemli bir konu. Bu uyanış nasip oldu mu görüyorsun. Yani bu yolculuğa girmiş oluyoruz. Siren Gerçekten bu sesleri geliyor alet mu bilmiyorum.
Siren sesleri geliyor. Siren sesi. Burada bir siren sesi var da uyanış için diyorum siren sesi geliyor diyorum. Aynen, ne güzel. Yani gerçekten uyandığımız zaman zaten diyoruz, aa dur bakalım ya. Sanal bir alemdesin ya. Sanal. Nefsin her şeyi ister. Sanal zaten öyle yani. Onun terbiyesiyle gelmiş. Bazen şey derim, gözlerimi kapatıyorum, kimse yok ama gözlerimi açtığımda herkes var. İşte ölümde de böyle olacak. Gözlerimizi kapattığımızda hiç kimse olmayacak ama açtığımızda başka bir alemde açacağız ama işte burası orayı hazırlıyor. Astroloji Ne haritası kadar da oraya gideceğimizi, hani oradaki yol gösterdiğinde nasıl bir yere gideceksek burada bize alan hazırlıyor kılavuz açıkçası. Kılavuzluk yapıyor, evet. yapıyor. Hepsi bu yani. Kullanım kılavuzumuz bizim yani. Rotamız işte hava durumu gibi bir şey yani. Orada öğrendiklerimize göre hareket ediyoruz. Ha, bu arada şunu belirtmek istiyorum. Ben yani bunu deneyimleyerek yani deneyimlerimi de dikkate alıyorum ve gözlemliyorum, notlar alıyorum. Mesela ben çok araştırarak gidiyorum astrolojide. Kuru bilgi beni tatmin etmiyor açıkçası. Örneğin şu gerçekten esastır. Pek çok danışmanlığımda da buna şahit oldum. Gezegenler bizi yönetmiyor. Allah zaten insana öyle bir idrak vermiş ki, öyle bir güç kuvvet vermiş ki, aa işte Satürn geçiyor, ay eyvah, işte gezegen. Hayır yani onlar seni yönetmiyor. Senin kararın, senin kendini yönetme kabiliyetin, öyle değil mi? Sen kararlarınla ilerliyorsun. Artık doğum haritası bir külli iradedir. Allah'ın senin hakkında hükmettiği ne varsa oradadır. Senin onun içerisinde vereceğin yollara ilgili işte A yolunu seçiyorum, B yolunu seçiyorum. Orası da külli iradenin içerisindeki cüzi iradedir. Yani bana yaradan bir de cüzi iraden inisiyatifi tanımış. Yani Evet. seçimlerimi ben yapıyorum. Korkulacak da bir şey yok bu arada. Kesinlikle öyle bir şey yok. Haritamı işte bazı öyle diyorlar biliyor musunuz danışmanlıklar. İşte korkuyorum almaya işte kötü bir şey çıkarsa. Yani hayatta hiçbir şey kötü yok arkadaşlar. Yin yang olayı o olumsuz yaşadığın tecrübeyi yaşaman gerekiyor ki olgunlaşman için. Bir adım daha ilerlemen için. Kötü diye bir şey yok. Bütün deneyimlere açığız. Hepsine teşekkür ederim Yaradan'a. Yolumuza devam ediyoruz. Sistem bu şekilde ilerliyor. Evet, bir arkadaşımız şöyle bir yorumda bulunmuş. Tekamülümüzdeki yüksekler, inişler, çıkışlar, dönemeçler, yokuşlar nerededir onu gösteriyor. Bu enerjiyi nasıl kullandığımız önemli. Çok güzel bir tespit. Ben yorumları da bu arada kapatayım çünkü sizin yüzünüzü de görmek istiyorum. Böyle daha iyi oldu. Böyle daha iyi oldu. Şimdi şöyle ikinci sorum şu. Astrolojide ilişkiler incelenirken hangi kriterler göz önünde bulunduruluyor? Yani bir astroloji haritasını, sinastri haritasını aldı. Neye bakarsın ilk başta? Evet, örneğin ilişkiler astrolojisi dendiğinde insanların ilk aklına sinastri geliyor. Yani ama olay sinastride başlamıyor. Olay bir kere benim doğum haritamda başlıyor. Yani ben doğum haritamın vaadiği kadar ilişki yaşarım. Doğum Hı, haritamın vaadiği kadar ilişkideki mutluluk, potansiyeller artık o ilişkiyle ilgili ne hayal ediyorsak, değil mi? Hani bu evet, çocuk anne ilişkisi olabilir, işte evlilik olabilir, aşk olabilir, her neyse bu. Ya da işte çalışanlarla alakalı ilişkilerde sorunumuz var gibi. Benim doğum haritam zaten benim ilişkimle ilgili potansiyelimi anlatıyor. Yani ben önce dediğim gibi bakın yine doğum haritasına geldik. Ona hakim olmam lazım. Danışmanlık da bu şekilde başlıyor zaten. İlişkiler astrolojisinde önce kadını tanıyorsunuz. Erkeğin haritasına bakıp onu tanıyorsunuz. Ya da iki çalışanın iki ortak olacaklar. Örneğin ortaklık için acaba bizim uygun mu diyor. Ona bakıyoruz. Onları anladıktan, haritalarını tanıdıktan sonra sinastri haritasına geçiyoruz. Sinastri haritasına geçtiğimiz zaman da ki zaten astroloji öğrencileri bilir, güneş ve ayın uyumu bizim için önemli değil mi? Eril ve dişil aynen. enerji dediğimizde. Evet, güneş ve ayın açıları zaten onlar karı koca açıları da oluyor. Yani o Evet. bir elmanın iki yarısı gibi bir bütün enerjiyi düşünün. Onlar bizim için önemli. Sonra işte aşk, işte cinsellikle vesaire gibi konuları da ifade eden Venüs-Mars açılarına bakıyoruz. Onlar da önemli. Mesela Satürn olmazsa olmazımız, tutkal açımız, ilişkideki sabitliği, kalıcılığı veren, tabii biz burada yine olumlu açılarını arıyoruz. Gibi gibi böyle kriterlerimiz var. Böyle madde madde bakıyoruz.
Sonra ilişkinin kalitesi için bir de kompozit bakıyoruz ya da Davison haritalar bakıyoruz. Sonra progreslere de bakabiliriz. Yani pek çok teknik var aslında ilişkiler astrolojisi danışmanlığında. Bana genelde sinastri harita baktırmak istiyorum diye geliyorlar. Ben mesela sinastri diye direkt danışmanlık vermiyorum. Çünkü ben ilişkiler astrolojisi bakıyorum. Yani ben orada sinastrinin dışında gerek görürsem başka haritalara da açıp bakmak istiyorum. İlişkinin geleceği ya da tıkandığı alanlar nasıl, ne zaman tolere edilecek gibi daha geniş perspektiften bakmaya çalışıyorum. Ya olay sadece sinastri haritası değil. O zaman sinastri dendiğinde çok böyle kısır bir şey kalıyor. Hani yetmiyor o Yeterli zaman değil. Tabii sadece sinastri yeterli değil. sinastri. Tabii daha detay düşünmemiz lazım. İlişkiler astrolojisinden bahsediyoruz. Yani orada bir antisseyi ben geçemem değil mi? Tabii. Antişyalarına geçemem. Ondan sonra dediğim gibi ilerletilmişler var. Transitlerini koymam lazım. Tamam ilişkiyi anladık da hani hangi dönem ne yaşayacaklar gibi gibi. Ki de zaten ilişki astrolojisinde genelde bir sorunla geliyor sana. İşte ya Evet. boşanma ihtimali oluyor. Ya da ne bileyim evlilik düşünüyor ya da bir küsme olmuş, ayrılık olmuş bu tarz sorularla geliyor. Zaten sinastri yeterli değil ki senin bu cevapları vermen için. İster istemez diğer tekniklere de girmen gerekiyor. Ama genel bilgi evet sinastri biliniyor. Bir de hani mesela ilk e, konuşmanın başında da şey demiştim. Ben kendi haritamı ülkemin haritasıyla da karşılaştırıyorum. Bir de bu kişiler acaba nerede yaşıyorlar? Bulunmuş oldukları Mesela işte konu bile ben ilişkiler önemli yani. astrolojisi eğitiminde harika bir noktaya değindin canım. Ben ilişkiler astrolojisi eğitiminde ilişkilerde astrokartografiyi de anlatıyorum bir ders. Çok Kesinlikle güzel. öyle. Yani sen işte ne bileyim atıyorum Samsun'da bir üniversitede tanıştın. Harika, her şey çok güzel. Evlilik aşamasına geldiniz. İşte Samsun'dan İstanbul'a geldin, evlendin, evini kurdun. Şimdi Samsun hattındaki yerel bölge etkilerinle İstanbul hattındaki astrokartografi yerel bölge etkilerin farklı çalışacak. Yani Evet, oradaki enerji yok İstanbul'da, başka bir enerji var gibi gibi. Elbette ki bulunduğumuz konum da etkiliyor ilişkileri. tabii. Bulunduğun konum, yaşın yani orada öğrenciydim. Ekmek elden su gölden. Ama Evet, şimdi para kazanan kişi sensin. Bu sefer farklı bir evet. kişiliğe, farklı bir hayata giriyorsun. Ee, Yani Yaşı katmasak bile inan, yaşı evet, katmasak bile bulunduğun bölgenin enerji farklılığı çalışacak. Ayrıca şuradan da bir mesajımız olsun. Lütfen Satürn döngüsü yaşamadan kimse evlenmesin. Gerçekten o döngüye erişsin, o olgunluğa erişsin. Yani ben kadın ve erkek için gerçekten 25, 26, 27'den sonra evliliğin daha uygun olduğunu düşünüyorum. Yani böyle koştur koştur evlenmek inanın değişiyorsunuz. O Satürn sizi bir olgunlaştırıyor. Şöyle bir tokatı çakıyor yani. Öyle derler. Öğretmen ya. Şöyle bir tokatı çakıyor. Yani bir değiştiriyor sizi. Hayata daha gerçekçi bakıyorsunuz. Hani aklını nişanlı başına da getiriyor. bekleyebilirsiniz ama aynen. Bekleyin. Daha bir ayaklarınız yere bastığı zaman evlenin. Ya da hani beklemek istemiyorsunuz o zaman lütfen ilişki danışmanlığı alın. Sonra evlilik kararı alın. En azından o evlilikte ne sorunlar yaşayacağım ben. İmza atıyorum okey. Ama o evliliğin içinde hangi sorunlar yaşanacak değil mi? Çok önemli. Değil mi? Şey bir sorum daha vardı. Bir mesaj geldi. Buna gitti hemen aklım. Ee, peki astrolojiye göre mükemmel e, bir ilişkin sırrı var mı diye soracaktım ama astroloji hani Satürn döngüsünden bahsettiniz ya bu Satürn döngüsü nedir? Hani hiç astrolojiyi bilmeyenler için nasıl tarif ederiz Satürn döngüsünü? Yani şöyle aslında yani ben işte kısaca yaş vermeye çalıştım bilmeyenler için. Yani 25 sonrası yani 26-27 aslında 29-30 civarı bazılarında haritalarında 28 oluyor. Yani o yaşlarda yani hele ki erkek yani hiç acele etmeye gerek yok. Hani kadınların en azından hani çocukla alakalı konuları olduğu için Terbiye hani oluyor. fiziksel şeyleri var tabii saatleri var. Hani erkeklerin özellikle daha böyle ayakları yere bastığında e, o işi karar versinler. Çünkü evlilik o imzayı attığınızdan sonra o sözleşmeye her şey değişiyor. Yani beşinci ev çalışmıyor, yedinci ev çalışıyor değil mi? Her şey değişiyor imzalar atıldıktan sonra. Ortaklık Anladın evi, mı? görevi çalışıyor artık. 5 geçti Açık gitti. düşmanlık evi. Açık düşmanlık evi düşünsene. Evet hiç bu açıdan Her bakmadım. şey var. Kesinlikle öyle. Yani evet bir yerden düşman ay
enteresan ya. Yani bir yerden düşman gelecekse 5, 7. ev rahatsa tamam. Amenna. Evet. Yoksa diğer evlerden 12. ev ve 8. eve bir bakmak gerekiyor. Ya da Lilith Bir film nerede? vardı hiç unutmam. Bir film vardı hiç unutmam. Yatağımdaki Düşman diye. Kadın Aa, evet, kocasından zulüm çekiyor. Yani işte 7. ev açık düşmanlar. Belli yani. Filmin konusu o. güzel. Güzel, güzel. O zaman şimdi sorum. Astrolojiye göre mükemmel iletişim, ilişkinin sırrı nedir? Yani haritaya baktık, sorunlu bir harita ama yine de buna Evet. bu kişilere ya sen bu işe girme ya da siz evlenmeyin diyor musunuz? Şimdi şöyle, evet çok güzel bir soru. Şimdi aslında dedim ya yine doğum haritasına dönüyor. Mesela doğum haritasına döndüm. Benim 7. evim yani evlilik göstergem diyeyim. Herkes astroloji öğrencisi değil. Benim evlilik göstergemle ilgili sorunlar var haritamda. Tamam mı? Ama öyle bir partner geldi ki bana onun haritasıyla kendi haritamı üst üste koyduğumda, sinastre yaptığımda benim o zor açılarımı ya da o evlilikle ilgili ya da ilişkiyle ilgili sorunlarımı çözen, destekleyen, Hı. hatta rahatlatan bir partner geldi. Harika. Yani burada demek ki böyle de olabilir. İlla doğum haritanda ah öyle böyle değil. Yani oradaki seçim çok önemli. Partnerin haritası da çok önemli değil mi? Ya da Evet. benim haritam harika, ilişki haritam harika. Ama öyle bir partner geldi ki benim ilişkilerle ilgili hayatımda tekamül sınavları zorluyor, sokuyor. Ne oldu? Haritam gitti. Zorlaştı o partnerle. Yani Doğru. partner seçimlerimizde birbirinin haritalarının düşmeleri de çok önemli. Ayrıca e, her zaman bunu söylüyorum. Dört dörtlük bir ilişki yoktur. Dört ikilik bir ilişki Hı. bulduysanız sisteme teşekkür edin. Allah'a teşekkür ederim. Yolunuza devam edin. Dört dörtlük bir dünyada değiliz çünkü biz. Evet. Nerede olduğumuzu, neler isteyeceğimize çok dikkat etmemiz lazım. Söz büyüdür. Ağzımızdan çıkanlar sistem yapıyor, yerine getiriyor. Bunlara Evet. dikkat edelim. Anlatabiliyor muyum? Yani ne diliyorsak güzelliklerle isteyelim. Kolaylık. Artı güzel huy çok çok önemli. Evlilikte değil mi? En önemli kıstaslardan biri huzur olmalı. İşte karşılıklı anlayış ve huzuru çok çok önemli. Nefes aldırmalı çiftler birbirlerine. Yani bu tür açılar önemli. Bu arada zor danışmanlıklar da geldi bana. Böyle boşanmak üzere olan çok zor danışmanlıklar da gördüm. Şükür öyle sonra düzeldiler. İşte danışmanlık o yüzden çok işe yarıyor. Yani boşanmaktan vazgeçtiler. Şimdi sistem kişileri bir araya getirmiş, Allah yazmış. Bu arada ben öngörülerimi şunu da söyleyeyim bu arada bir parantez açıyorum. Benim öngörülerim en fazla 85-90 tutar arkadaşlar ilişkilerde. Çünkü geri kalan %100'ün kudreti Allah'tadır. O yazdıysa olur. Ben en fazla 90'a kadar götürebilirim. Ondan sonrasını Allah bilir yani. Bu kadar. %100 değildir. Bu arada işte o boşanma aşamasını deneyimleyen çiftler işte 10 yıl, 15 yıl, 20 yıl evli kalmışlar. Ama haritaya baktığın zaman zaten karmik bir evlilik. Hı. Birbirleri üzerine sınav içinde olan bir çift evlilikler. İşte bunu anladıklarında, bunu idrak ettiklerinde evliliklerine bu sefer daha başka bakıyorlar. Halbuki konu, tekamül konusu evde. Dışarıda değil, evin içinde. Kadının erkeğe, erkeğin kadına davranışıyla alakalı bir tekamüldeler. Yani burada bunlara dikkat etmeleri gerekiyor. Bu şekil baktıklarında, danışmanlık aldıklarında tabii kafalarındaki ışıklar yanıyor, sorular gidiyor, daha aydınlanmış oluyorlar. Daha farklı bakıyor. Aslında Meral, burada sen ilişkilerden ziyade evlilik danışmanlığı yapıyor musun gibi geldi. Hani Aynen yaşam koçuyum bir de. İnan ki yaşam koçuyum. Aynen gerçekten yani zaten danışmanlıklarım hep yaşam koçluğunu da sokuyorum. Mentorluk da yapmaya çalışıyorum. Detaylı yapıyorum. Yani haritayı anlat geç yapmıyorum. Yanında işte ne yapabiliriz de vermeye çalışıyorum. Çözümümüz neyi de eklemeye çalışıyorum ki bunlar benim için çok önemli. Çünkü sadece robot gibi anlat geç olmaz ki. yani onu hani bir şekilde kendisi de şuraya buraya bakıp da artık astroloji çok gelişti. Kendisi de öğrenebilir ama evet burada benim bir sorunum var. Fakat ben bunu nasıl şifalandırabilirim ve giriyor artık insanlar da o arayışın içinde olduklarının farkında değiller.
Evet, işte ben aynen bir kompakt halinde yardımcı olmaya çalışıyorum. Artı lütfen, evet orada burada pek çok astroloji yazısı var ve ben yoruldum. Bazı danışmanlıklarında gerçekten yoruldum. Yazıları okumuşlar, okumuşlar, soruyorlar. Arkadaşlar şunu da hatırlatmamız gerekiyor. Bilgiler genel bilgi. Astrolojide işte Venüs Koç burcunda, işte Mars Boğa burcu, bunlar genel bilgiler. İşte üçüncü Evet. ev, beşinci evde. Aslında harita bir bütündür. Bir bütün yorumlanması gerekiyor. Yani biz neden bunca yıl bu eğitimleri alıyoruz? Haritanın bir bütün olduğunu anladığımız için, öğrendiğimiz için bir bütün olarak o kadına erkeğe bakıyoruz. Biz orada sadece Venüs'ün Koç burcunda olmasını yorumlamıyoruz. Onun Evet. arkasında neler oluyor falan filan gibi. O yüzden hani o okuduğunuz şeylerden çok danışmanlıklara güvenin. Bir de böyle ayaküstü sorular oluyor. İşte boşanacak mıyım? Boşanma var mı? Mesela bu kadar çok ciddi konularda lütfen dört dörtlük bir danışmanlık alın, acele etmeyin. Bir bakın, çünkü transitler de mutlu olan evlilikleri sınava sokabiliyor, mutlu olan ilişkileri sınava sokabiliyor, değil mi? Yani her şey güllük gülistanlık olmayacak, unutmayın. Yani anlık mutluluklar içerisinde yaşıyoruz aslında bu alemde. Şöyle, e, eğer neyin neden yaşadığını farkındaysan mutluluktan bir üst level huzura giriyorsun. Hani bu da geçer yazmaya Kesinlikle. geliyor. Ama yok, ha, bu benim imtihanım, neden ben bunu yaşıyorum Allah'ım dedikçe insan kendi cehennemini kendisi oluşturuyor. Vesvese, vesvese, efham değil mi? Şeytanın sevdiği şeyler yapıyorsun. Evet, Artı senin az önce söylediklerinin soruların hepsinin cevabı astroloji ilminde. değil mi? İşte Cevabı buluyorsun. Huzurlu artık diyorsun ki böyleymiş, ondanmış, işte şu süreymiş falan diyorsun yani. benim mesela Venüs'üm Başak'ta, çok gıcık bir yerde. Hani böyle şeyleri ortak gibi, iş gibi görüyorum hani kişileri. Diyorum niye böyle, niye böyle? Ha, sonra sebebi buymuş. Tamam dedim artık. Bu sefer onu yerine koyuyorum. E, Arkadaşımı da arkadaşım yerine koyuyorum. Ona göre hareket ediyorum. Bu sefer rahat değil. Bu sefer ben de rahat ediyorum ama. Hem karşı Aynen. tarafı... Buyurun lütfen. Benim Venüs'üm nerede? Oğlak'ta. Benim de yükselenim Oğlak. Benim Venüs'üm Oğlak'ta. Bak, Evet, ilişkiler konusunda uzmanlaştım. Neden? Çünkü işim ilişkiler. Seviyorum. evet, Ve insanların ilişkiye çok ciddi bakmasını gerektiğini düşünüyorum. Hakikaten iş gibi düşünüyorum ilişkileri. evet, En çok insanlarla bir arada yaşamak zorundaysak eğer, ki böyle yaratılmışız, o evet. zaman ilişkilerini ciddiye alacaksın. Çocuğuna da emek harcayacaksın, karına da emek harcayacaksın, kocana emek harcayacaksın, kardeşlerine harcayacaksın, çalışma arkadaşlarına harcayacaksın, değil mi? Komşuna emek harcayacaksın. Sonra bunları yapmıyor insanlar ve yakınıyor. Ama sen Evet. hangi ilişkine önem verdin ki? Önce insan kendiyle olan ilişkisine bir önem vermeli. Ne kadar güzel söyledin, değil mi? Ne kadar güzel söyledin. Aynen. Senden başlıyor bir kere. Senle ilgilendin mi? Sen kendine emek harcadın mı? Kendini her gün mutlu ettin mi ki karşındakilerle bunu bekliyorsun gibi gibi. Yani Mesela aslında işte bu konunun, söylesen. haritaya baktığında hani tamam ben işte şuradan para kazanırım, buradan para kazanırım cevapları gelir ama şu sorunun cevabı bence daha önemli. Beni ne mutlu eder? Evet, haritandaki Venüs'ün potansiyeli kadar mutluluğa sahip oluyorsun bu dünyada. Ama bunu çaba, bak sen dedin ya Venüs'ün Başak. Venüs Başak'tan çok güzel modacılar çıkıyor. Yani Ee, Venüs Başak deyip geçme. Benim annemin de Venüs'ü Başak ve terzi, yani başarılı alanında kadın. Yani Venüs Başak e, senin ilişkilere ne kadar özenli yaklaştığını, ne kadar titiz yaklaştığını, yeri geldi o fedakarlığı yapabileceğini gösteriyor. Yani anlatabiliyor muyum? Yani burada sen Venüs Başak'ı ne kadar iyi kullanırsan zaten bu planda mutlu olacaksın. işte aynen öyle. Hani aslında ben bir yandan da İlker Hoca'nın editörlüğünü yapıyorum. Yazı hazırlarken şöyle hani çocuklu geçmişte mesela Merkür çok sıkıntılı bir yerdeyse eğer o kişinin ileride iletişimle alakalı çok güzel yerlerde olduğunu görüyorum. Bize sıkıntılı gibi gözüküyor ama eğer ben oradaki imtihanı, olayı fark edersem onu şifalandırabiliyorum. Zaten amaç da bu yani.
Her şey dört dörtlük değil. Çok güzel söyledin. Aynen öyle. İşte o Merkür Retro ne diyor? Altını 3 kere çiziyor. Yani 3 kere buraya dikkat et diyor, değil mi? İletişim, iletişim. Bu arada ben de Merkür Retro bir haritaya sahibim. Yay burcunda Merkür Retro. İşte al sana Türkiye, Almanca, Türkçe arasında git gel. Yıllarca Türkçe ders aldım ben yani. Güzel. Dibine kadar retroyu yaşadım çocukluk dönemimde. Sonra düzeldi tabii. Onun da bir süreci var. Düzeliyor sonra. Ama neden? Sistem senden doğum haritanda o alana emek vermeni istiyor. İşte bunu gör. Yani, Benim Merkür Aslan'da ve Güneş'im Aslan. güzel. Yani zamanda yani çocukluğumda çok böyle imtihanım olmuştur ama e, bilmiyorum hani güzel artık Rabbim hani o haritadaki potansiyelin üstünde demeyeyim de hak edişime göre kullanmayı nasip etsin. Çünkü onları Zaten kullanmak hepimiz bunu hak istemeliyiz. edişim Kesinlikle bunu istemeliyiz. Tabii. Kesinlikle bize. bunu istemeliyiz. İşte dedim ya az önce o gezegenler bizi etkiliyor. Evet, okey de yani kullanma inisiyatifi kulda. Allah öyle güzel bir sistem yaratmış. Yani sana bağlı. Sen onun gölge yanında kullanırsın, en iyi yanında kullanırsın, değil mi? Yani olay sende. İbn Arabi Hazretleri ya da evet İbn Arabi Hazretleri hani uyanana kadar gezegenler senin etkinde ama uyandıktan sonra sen gezegenleri etkiliyorsun mevzusu. Onları Evet. farkında olduktan sonra biz gezegenleri etkiliyoruz. Yani enerjilerinden hani etkiliyoruz derken tutup Merkür'ü alıp da işte şuraya koyma değil. O enerjiyi kendi hayrımıza, kendi faydamıza kullanabiliyoruz mevzusu. Çok güzel bir noktaya değindin. Şu an bizi izleyen herkes uyandı. Ve şu an kendi gezegenlerini kendileri yönetebilecekler. Çünkü uyanış çok çok önemli. Dediğim gibi Allah İnşallah. herkese nasip etsin. Ve bizler astrolojiyle alakalı belli bir eğitim alıp ilgilenenler, çevresine bunu yansıtmaya çalışanlar da zaten seçilmiş görevli ruhlar arkadaşlar. Seçilmişler. Ben zaten olaya öyle bakıyorum. Ne kadar çok insana dokunursam, ne kadar çok insanın hayatına ışık olmaya Evet. çalışırsam ben teşekkür ediyorum sisteme. Bir de Kuzey Ay düğümüm Kova. İstesem de istemesem de kolektife hizmetle görevliyim. Yani kaçar Şimdi yok. ben Ee, neden Oraya da seninle ben sözünü kesiyorum. Bu arada ses gidip olsun. geldiği için görevin hayırlı olsun. Benim de Kuzey Ay düğümüm Kova. Aslan aksındayım ben 1.7. Aynen, Şimdi ben de öyle. anladım. Şimdi anladım. Hani burada düşünüyordum sabahtan beri. Tamam evet hani etrafımdaki söyleşi yaptığım kişilerin birçoğu kendi tanıdığımda ama hani seninle sadece eğitimlerden böyle bir iki Evet, görüşüyorduk. İlker Hoca'nın eğitimlerinden. Hı hı. Güzel. Allah mübarek etsin diyeyim. Yani bu arada çok güzel de bir hizmet veriyorsun aslında. Günümüzde şöyle bazı işte danışmanlar diyeyim, psikologlar iki kişi arasındaki böyle bir sürtüşme, anlaşmazlık gördüğünde "Ya hadi boşanın gidin artık boş verin" diyebilecekken sen o ilişkiyi sürdürme taraftarsın. Çözümleri Tebrik arıyorum. ediyorum. Evet. Tebrik Evet ve ediyorum. zaten öyle çok sorunlu, teşekkür ederim. Öyle çok sorunlu bir durum olduğunda zaten çifte danışmanlık vermek için çaba harcıyorum. Özellikle söylüyorum yani birlikte danışmanlık. Çünkü birlikte görmeleri gerekiyor bunu. Birlikte idrak etmeleri, anlamaları gerekiyor. Yani zaten evlenmişsin onca yıl, işte çocuk olmuş vesaire, onca emek var. Neden bunlar verilmiş? Hani o zamana kadar anlaşıyordun, şimdi niye anlaşmıyorsun? Neden bunlar olmuş? Bunları görmek çok önemli. Yoksa işte duygularınla, nefsinle hareket edersen çok enteresan bir dünya. Mesela ben danışmanlıklarımda hani gösterge olarak baktığımızda haritaya boşanma ihtimali olmayan birinin haritasında boşandığını duyduğumda şaşırdım. Hani neden dedim boşandım? Hani gayet her şey güzel görünüyor aslında baktığımızda. Canım sıkıldı dedi. İşte bak burada kulların tercihi var. Canım sıkıldı dedi. Başka tercihlerde bulunmak istedim dedi. Mesela yine bir danışmanlıkta çok zor belli yani evliliği çok zor. Yani ben daha danışmanlığa hazırlanırken kafamda dedim ki kesin boşanmıştır. Bu bilgiyi de almamıştım zaten. Kesin dedim boşanmıştır nasıl dayanacak falan. Ben böyle 20 yıllık bir evlilikten bahsediyoruz. Böyle kafamda şey yaparken düşünürken sorduğumda e, dedi ki ben boşanmadım dedi. Aileme karşı gelemem dedi. Ailem dedi buna kesinlikle itiraz ettiği için dedi ben bu evliliği sürdürüyorum bu şekilde.
Bak yine burada kul tercihi. Haritada çok Evet. zor bir evlilik olacağı, çok zor ilişki olacağını da söylüyor. Ama kul ne dedik? Gezegenler yönetmiyor bizi aslında, değil mi? Kul orada kararını veriyor. Diyor ki ben devam edeceğim. Seçimimi yaptım. Peki hiç mükemmel böyle ilişki haritası gördün mü? Yani evet ya bunlar Görmez bir olur muyum? Görmez olur muyum? Öyle güzel haritalar var ki. Benim YouTube kanalım var. YouTube kanalımda mümkün olduğu kadar böyle ilişki astrolojisiyle ilgili işte ünlülerin haritaları vesaire bakıyorum. Çok güzel haritalar var. Çok güzel danışmanlıklar veriyorum, öyle etkilendiklerim oluyor. E, Yani dediğim gibi bir kere şunu anlamamız lazım. Ha, şunu da anlatmak istiyorum. Şu ruh eşi olayı. Bu ruh eşi olayı çok cazip, çok ilgi çekici, çok böyle büyülü bir kelime gibi geliyor insanlara. Arkadaşlar, ruh eşi olayı aslında e, yine sınavla dolu bir ilişkiyi anlatıyor. Yani orada evet, iki ruh birbirini buluyor ama üzerine sınavla alakalı bir ilişki düşünün. Aynı karma ilişki gibi düşünebilirsiniz. Yani ilişkiler içerisinde en rahatı hangisi derseniz kadersel ilişki rahattır. Yani o insan senin kaderindir ve o ilişkiyi yaşarken de hayat kaliten artar. İleriye gidersin yani. Ama mesela karma ilişki, ruh eşi ilişkileri, işte başka bir şey daha var. Ruh ikizi gibi gibi ilişkilerde, bu arada ruh eşi illa senin partnerin olmana gerek yok. Çocuğun da olabilir, anne baban vesaire de olabilir, arkadaşın da olabilir. Bu tarz ilişkiler karmik tabanlı olduğu için, yani zor ilişkiler olduğu için, orada tamamlanması gereken tekamüller ve sınavlar, konular olduğu için zordur, rahat değildir. Gül bahçesi hiç değildir. O nedenle o ilişkiyi yürütmek için artı çaba gerekir. Ama diğer dediğim gibi kadersel ilişkiler daha destekleyicidir. Ha, danışmanlıklarımda bunları söylüyorum, hani işte diyorum hani evlenmeden önce bak neyle karşılaşacağını gör anlamında. Hani bunlar o nedenle çok önemli. Ruh eşimi istiyorumdan çok dualarda bence hakkımda hayırlısı ve güzel, gönlüme göre bir ilişki istemek daha güzel olur yani. e, harita potansiyelime en yakın olan ilişkiyi istiyorum. Bu da olur yani, işte gönlüme göre, haritama göre, işte yani anlatabiliyor muyum ya, haritama tabii olumlu anlamda güzel Evet. kurmak gerekiyor. Çünkü insanlar sanıyor ki ruh eşini buldular mı mutlu olacaklar. Maalesef öyle değil ki. Bir imtihanla geliyor ve biz o imtihana hazır olamayabiliyoruz bazen. Kesinlikle. Peki şimdi evlilik, uyum analizi, aldatmak, ayrılmak haritada bize bütün bunların hepsini veriyor. Fakat dediniz ki bunları kullanmak insanın iradesine kalmış bir durum. Kesinlikle, kesinlikle. Yani mesela bu da çok önemli. Ee, Mesela bir analiz yaptığında erkeğin haritasında bakacaksın. Şiddet potansiyeli var mı? Değil mi? Önemli kadınlar için. Ya Tabii. da bir arkadaşın illa erkek olmasına gerek yok. Ben mesela genelde kızımın hep arkadaşların haritasıyla da bakarım. Yani arkadaş çevresinde. Ki bu ilmi öğrendiğimden beri böyle. Onun çocukluğundan beri arkadaş çevresindeki haritalara bakarım. Çünkü neden? Hani çocuğuma zarar potansiyeli benim için önemli bir anne olarak. Yani bunlara bu şekilde biraz bakmamız lazım. İşte kadının yalan söyleme potansiyeli, erkeğin yalan söyleme potansiyeli, işte ne kadar dürüstler birbirine falan. Bunların hepsi aslında, tabii doğum haritaları da işte bu yüzden önemli. Ya da bir erkek kadını ne kadar mutlu edebilir, değil mi? Doğum haritasında erkeğin kadınlarla sınavı varsa ki zaten evlendiğinde eşiyle ve kızıyla da sınavı olacak. Yani Annesiyle hani var. bunu bilmek. Aynen. Annesiyle zaten bingo vardır. O devamı anne, karısı ve kızı olur. İşte burada bunları öğrenmenin bize avantajı ve güzelliği ne? Daha dikkatli ve daha özenli davranırız o konuda. Evet. İşte Çözüm odaklı yaklaşırız. işte hani burada suçum değil sorunun cevabı haritada. Ben bunları neden yaşıyorum? Hikmetinin cevabı Hah, haritada. kesinlikle. Ee, Bir de şöyle mesela hani harita şimdi sen anlattıkça benim kafamda böyle şekilleniyor. Tamam kişi de A kişisi de mükemmel olur, B kişisi de mükemmel bir kişi olur ama bunların ikisi bir araya geldiğinde mükemmel bir evlilik olacak diye bir şart söz konusu değil. Çünkü beklentiler Değil. farklı, kişilikler Aynen. farklı. Mesela bir boğa burcuna ya boğa burcu erkeği işte yemekten çok zevk alır ama farklı bir mizaçta bir bayan evlendiğinde
Allahu alem yani o evlilik böyle iti kalka yürür diye düşünüyorum. Aynen katılıyorum sana. Bir söz aklıma geldi ilişkilerle ilgili. Çiftlerin hayalleri ortak olduğu sürece mutlulukları da Hı, daim olmuş. Ortak hayaller evet, ilişkide çok çok güzel. besleyici Evet, taraf. çok güzel. Ama o zaman hani hayaller ortak olunca yaşadıkları coğrafya da aynı olması gerekmiyor mu? Hani farklı coğrafyalarda yaşayanlar ya da farklı karakterlerde, farklı ailelerde yaşayanlar e, birazcık böyle birbirlerine uyum sağlamaları gerekiyor o zaman. En azından bir süre içerisinde. Şimdi şöyle bir şey var. Aslında Türk toplumunda evlilik hem önemli hem çok zor bir konu. Hı hı. Şöyle Türk toplumu diyor ki ben evlendiğim zaman kadın kadını değiştireceğim, kadın benim. İşte erkeği değiştireceğim, erkek benim. Tamam mı? Böyle bir algı var. Evet. Halbuki değiştirme yok evlilikte, değil mi? Sen zaten o çift birbirini gördüğünde olduğu gibi beğendi. İşte o beğenmenin, saygı duymanın devamında o evlilikte birbirlerine müdahale etmeden, değiştirmeden devam etmeleri gerekiyor. Halbuki birbirlerini değiştirmek için mücadele ettiklerinde o iş orada zora giriyor. Yani şimdi haritalarda da bu şekil bakmamız gerekiyor. Yani işte burada açılar tabii göstergeler vesaire söz konusu da ama anlatmaya çalıştığım Türk toplumunda genelde birbirine benzer kültürlerden seçim yapmasının sebebi işte çok kolay değiştireyim, işte çok kolay etkileyeyim, söz dinleyen vesaire gibi bir bakış açısı. Halbuki işte o evlilikler sıkıcı, monoton evlilikler oluyor. Halbuki aslında biz evlilik astrolojisinde gösterge ne? Bir yedi aksı. Yani benden olmayanlar karşımdalar değil mi? Karşımdakinden öğreneceğim ben bir şeyi. O da benden öğrenecek. Bir yedi aksı işte. Aynı enerjide değiller, farklılar. Aslında Türk işte evlilik kültürüyle ilgili evlilik olayına farklı kültürlere saygı duyarak ya da farklı karakterlere saygı duyarak yaklaşması lazım. Evet. Bu sıkıntıyı yaşıyoruz. Böyle bir yedi aksındaki uyum yakalandı mı evlilikte monotonluk değil harika bir ahenk oluyor. İnşallah ama şimdi şöyle bırakalım hani aynı kültür akraba evliliği de çok fazla. Hani bu da artık değiştirme mevzusu değil. Zaten kendisi gibi birisini almış. Ha Değiştirme işte kısmına da girmeyecek demiyor işte aslında. aynen farklıyı istemiyor zaten. Yani farklıya bir ön yargı var zaten. Hmm. Kesinlikle. O zaman ön yargıları birazcık değiştirmek gerekiyor. Yani aslında belki de şu var. Hani karmadan bahsediyoruz ya. Hep akraba, hep aynı çevreden evlilik yapa yapa hep aynı imtihanları yaşıyoruz. Farklı bir yerden belki yaşamış olsak aynı şekilde imtihan olmayacağız. İmtihanın şekli değişecek belki de. Ama şimdi şöyle bir şey var. Evet bu da güzel bir bakış açısı ama senin zaten haritanda Hı hı, akraba evliliğin varsa ki bunu da hı. görüyoruz değil mi? Evet, Aynı çevreden, ailenin tanıdığı akraba evliliği ki haritalarda bunları görüyorsun. Ne taraftan kimle evleneceğim vesaire bunları görüyoruz. Senin zaten haritanda aile köklerin, ata köklerine alakalı bir akraba evliliği yapacağın varsa ve bu senin kaderinse yapacak bir şey yok. İşte doğru, önemli olan o kaderin içerisinde o ilişkiyi ne kadar kaliteli götürebileceğim. O zaman buna efor sarf edeceğiz. doğru. Kabule geçeceğiz. Tamam. Aynen zaten hepimiz kabulde değil miyiz? Bazen evet. Kabuldeyiz. Bazen yaşadıklarımız gururumuza ve kibrimize ağır geliyor. Ben bu neden yaşıyorum? Girebiliyoruz açıkçası. Şansım öyle yani. Şu anda yaşadığım bazı olaylar e, artık dedim. Tamam hiç müdahale etmiyorum. Ben bu durumu kabul ediyorum. Bitti. Bakalım artık Aynen. bundan sonra hediyeler nelerdir diyorum. Aynen. Aslında Az bir kaldı. Satürn çıkacak. Satürn ya kovadan çıkacak. Az kaldı. Diren. Diren. e, selalar okunuyor. Demek ki bitti artık diyorum. Hani sela bir şeyin dönemin böyle boyutunun kapanması. Satürn benim terazide. Yani Ay. öyle bir yerde hani artık kolaylıkla olsun diyorum. Kolaylıkla olsun. Şey Tabii.
Ama Yaşa işte bak onu da sen kendin yönetebilirsin. Bak Satürn terazideyse ben Satürn hep kullanan bir insanım biliyor musun? Ben bu ilmi öğrendikten sonra Satürn transitini çok iyi kullandım hayatımda. Hep böyle onu takip ettim, onun dediklerini yaptım. Ben Satürn'le iyi geçinen bir insanım. Çok iyi geçiniyorum Satürn'ümle ve Satürn transitiyle. Sen de öyle yapacaksın. Senin Satürn bir kere terazideyse sana ne diyor? İlişkiler konusunda uzmanlaş diyor. İlişkilerinde yönet diyor. İlişkilerinde yönetici ol diyor. Tamam mı? Seni birileri değil, sen ilişkiyi yöneteceksin. Yani bu evet, konularda şey yapacaksın. Yoksa seni birileri yönetti mi kurban tarafını çalışır. Yazık olur. Gidersin. öyle Sen oluyor. ilişkiyi yöneteceksin. Artık orada terazinin tatlı dilliği, stratejik durumuyla alakalı tekniklerle. Evet. Ve ondan kaybediyorum. Yani şöyle oluyor. Kendimi şöyle birazcık geri çeviriyorum. Bakıyorum o artık istediği gibi olsun. Ben de hani onun şeyinde devam edeyim. Ama sonradan orada kaybediyorum. Kaybeden ben oluyorum. Ee, Yönetici aslında yöneticilik vasfım var. Her yerde böyle sivrildiğim için farkında olmadan oluyor. Mesela girdiğim ortamlarda hep ön plana çıkıyorum. Fark ediliyorum ama bu benim kendi özel bir yeteneğimde olan bir şey değil. Çok eleştirildiğim için artık bazen şimdi böyle geri çekilme moduna geçtim. Her şey rayına gitsin ama olmuyor. Bu da olmuyor. Terazinin antisesini unutma balık. Dikkat Hı. et. Anlatabiliyor muyum? Sezgilerimle birazcık daha, duygularımla birazcık daha yüzleşmem Adanmışlık, gerekiyor. adanmışlık, kurban rolüne girmemen gerekiyor. Kendin istiyorsan orada Satürn terazi istiyorsa okey demeli. Değil mi? Hı. İlişki için değil. Kendi istiyorsa demeli. İlişkide sen kendini kaybetmemelisin. İlişkide sen olmalısın. Hı. Çünkü terazi farkında olmadan tabii ben burada yükselen terazi olarak konuşuyorum. Çok iyi biliyorum teraziliği. Yani terazi farkında olmadan zaten ilişkisi için çok fedakarlık yapan biri. Evet. Yani yapar, herkes için yapar. Her türlü ilişkisi için yapar. İşte burada orada Satürn olduğu için senin o konularda ilişkilerle ilgili zarar görmemen için kendini kaybetmeden bu fedakarlığı yapman lazım. Peki hani burada benim Satürn mevzusu ilişkisi olan bireyler için dikkat etmeleri gereken gezegen var mı? Yine Satürn'e mi dikkat etmeleri gerekiyor? Satürn neredeyse orayı iyice okuyup ona göre mi hareket etmeleri gerekiyor? Ya da hangi gezegeni baz almaları lazım? İlişkisi olanlar için ama bu. Şimdi bir kere ilişkisi olan için Natal'e geçelim. Satürn transitini konuşalım. Şu an sabitler çok zor zamanlardan geçmiyor. Aslan, Kova, Boğa, Akrep hayatlarının en zor dönemlerinden geçiyor. Bak. Yani zaten 1-7 aksından Satürn geçiyorsa 4-10 aksını da sarsın. Anladım. Sen o dönem yaşıyorsun 2,5 yıl. 7. evden geçti 2,5 yıl Satürn. Sonra 7,5 yıl sonra 10. evden geçti. Yine aynı dönemi yaşıyorsun. Sonra bir 7,5 yıl sonra da yükselenden geçti. Bir 7,5 yıl sonra 4. evden geçti. Yani burada Satürn transiti çok iyi yönetilmeli. Bir de tabii ki ilişkilerde en önemli konu ne? Satürn ne yapmak istiyor? Aslında Satürn'ü tanımamız lazım. Satürn ne dedik? Öğretmen. Karmanın lordu diyorlar değil mi? Zamanın lordu diyorlar. İşte öğretmen diyorlar. Affetmez, affetmez tabii. Eli Sen sopalı. evliliğinde, ilişkinde hangi konuda artık ilişkilerle ilgili konuşuyoruz? O konularda sorunların var. Çözmüyorsun, örtüyorsun üstünü. İşte Satürn geldiği zaman o olayların üstünü açar, çözmediğin için önüne büyük bir olay şeklinde koyar. Hı hı. Yani aslında sen o gelmeden hazırlığını yapsan, Hı hı. hazırlansan, hazırlıklı yakalansan onu %100 şiddetinde değil de işte %20, %30 şiddetinde atlatır geçersin. Bu arada tabii ki hani dedik ya tekniklerimiz var vesaire. Esmalar da kullanabilirsin işte. Satürn'ün esması ne? Ya Rezzak. Hı Yani hı. işte böyle zor zamanlarda çekersin ya Rezzak. İşte günde 1.000 tane frekansını yükseltmek için çekmek gerekir. Yani bu gezegenlerin esmalarını da tabii ki kullanabiliyoruz işte transitlerde vesaire. Yani Allah kolaylık versin sabit burçlara. Gerçekten az kaldı. Sabitlerden sonra değişkenler deneyime devam edecek. Bir yay burcu olarak deneyime devam edeceğiz. Kolaylıkla olsun, keyifli olsun. Amin. Şöyle
Yaşadıklarımı ilk başlarda sorguluyordum. Hatta kendimi suçluyordum. Şu anda şeydeyim, kabuldeyim ve bu ilimlerle karşılaştığım için sonsuz şükürler olsun diyorum. Amin. Derdim bana derman oldu açıkçası. Hani bir daha hani hayata gelsem aynı şeyleri deneyimler miydim? Deneyimlemek ister miydim? Kolaylıkla isterdim. Bu kadar zorluk çekmeden sadece kolaylıkla olsun isterim. Evet. Artık ama hani bunun farkında olduktan sonra insan o kadar böyle mutmain oluyor ki ya geçecek bu da yahu, geçecek bu da yahu diyorsun ve geçiyor. Kesinlikle Çok ben de her gün Yaradanıma teşekkür ediyorum. Aynen senin söylediğin gibi bu ilmin içerisindeyim. Bu ilim sayesinde ne kadar kıymetli insanlarla tanışıyorum. Ondan sonra bu ilim zaten benim gerçekten beslendiğim alan, gıdam benim. Ki nasip olsaydı keşke daha önce olsaydı ama sistem böyle nasip etmiş. Bu yaşlarda olması gerekiyor. İşte benim olayım bundan 12 yıl önce başladı. Artık eğitime başlamam bundan 12 yıl önceydi. O zamanmış. Şimdi mesela kızım daha şanslı. Gençler daha şanslı. Mesela genç öğrencilerim oluyor, danışanlarım oluyor. Onlar adına mutlu oluyorum. Ne kadar güzel diyorum. 18, 19, 20 yaşlarında uyanıyorlar. Müthiş bir ilimin içindeyiz. Allah herkese nasip etsin. amin amin. Benim 10 yaşında yeğenim var da böyle bir şeyi algısı çok açık bir çocuk. Safiye abla dedi ben dedi 10 yaşındayım dedi. Ne burcuyum? Oğlak. Onun da o ayı güneşi Oğlak, benim yükselenim Oğlak. O yüzden onunla çok iyi anlaşıyoruz. Peki dedi Safiye abla dedi yükselen burç ne oluyor dedi. Ben dedi 30 yaşından sonra dedi o burcun etkisine mi gireceğim? Şimdi o burç gibi mi davranacağım? Bana biraz anlatsana. Daha 10 yaşında. Ya, ya işte ne Şimdi hani yapacak? Hayatını daha kaliteli yaşayacak. aynen öyle. Kesinlikle. Şimdi şey düşünüyorum. Acaba bunları bu astrolojiyi mesela çocuklara göre anlatsam nasıl olur? Artık o aşamaya iniyoruz yani. Çünkü çocukların şimdiki neslin e, algısı çok açık. Evet, 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 evet. Bir de E, ellerinde malzeme çok. İnternet yoktu benim zamanımda örneğin. Ellerinde malzeme çok. Harika bir şey yani. O anlamda çok güzel. sorgulamasını çok iyi biliyorlar. Yani ne diyeyim, güzel bir zamandayız. Sadece birazcık sancılı geçiyor ama o sancının sonunda güzel bir doğum gerçekleşecek. Güzel bir nimet var. Kolaylıkla olsun, Ya, keyifli olsun. Peki merak hani astroloji yani ilişkiler astrolojisi bu şekilde. Eğitimlerde ne düzeyde bir bilgiye sahip olmak gerekiyor ilişkiler astrolojisi eğitimine katılabilmek için? şimdi ilişkiler astrolojisi için ileri seviye mezun olmak gerekiyor. Yani ileri seviye mezun olduğu zaman daha hakim olur. Ama temel mezun olanlar da katılıyor. Burada kendine güveniyorsan, yani ben çünkü ilişkiler astrolojisinde tamam ilerletilmiş haritaları da anlatıyorum, diğer teknikleri de anlatıyorum. Sen bunları çabuk kavrarım, anlarım ve ilişkilerde kullanırım diyorsan, kendine güveniyorsan, algılarım açık diyorsan katılabilirsin. Ama kişi e, diyorsa ki ben e, ileri seviye de gerekiyor. Yani daha önceden hazırlıklı olsam daha iyi olur, daha iyi anlarım diyorsa tabii ki ileri seviye mezunu daha kolay anlar. Onu söyleyebilirim. İnşallah seçenleri o zaman bekliyoruz diyelim. Meral Yankın İnşallah. Astroloji Akademisi'ne inşallah. Ben Meral şimdi Astroloji. Meral Astroloji evet. E, Evet. ismin ilk üç harfi. Evet, işte ismimle çıkmak istemedim. O zamanlar dediğim gibi çalışma hayatının içindeydim. Arka Hı plandaydı bu benim. Sevdiğim alanda, hobimdi. hı hı. Sonra işte hocalarımın tavsiyesiyle, önerisiyle hani senin bu artık bu işi yapman lazım, çıkman lazım. Çünkü ben çevreme danışmanlıklar verdim, onlarla ilgilendim. Onların öyle ısrarıyla artık ben profesyonel olarak başladım. İşte profesyonel olarak yapmam da 7 yıldır, 8 yıldır falan yani. Maşallah bayağı iyi. Aslında çok genç gözüküyorsun. Yani böyle hiç emekli olmuş bir hali yok. Maşallah. Yok, teşekkür Maşallah. ederim. Hani enerji işleriyle uğraşanlar genç gözüküyorlar. Yani biyoenerji vesaire yapıyor musun? Aldın mı onları da? Yakın zamanda regresyon eğitimi aldım. Yine o da haritamla ilgili hocalarım önermişti. Bu arada ben Uranyen alıyorum ve karma aldım Sevilay Hoca'dan.
İşte o da haritalarında hemen görünce regresyonu bana önerdi. Regresyon aldım yakın zamanda ama haritamda şifa potansiyelim de var. Herkes diyor işte şifa ile ilgilen vesaire. Biyoenerji almayı düşünüyorum. Henüz nasip olmadı. Yani dediğim gibi alternatif konuları da hayatıma sokmam gerektiğini farkındayım. Dediğim gibi bu alan müthiş eğitim dolu, ilim dolu bir alan. Sadece olay astrolojiyle bitmiyor. Astroloji bizim sadece kılavuzumuz. Onun sonrasında neler neler ne kapılar açılıyor. Aynen, o bir harita göstergesi. Sen ona bakarak yolunu devam ettireceksin. O tamamen, o potansiyeli çıkarmak tamamen sana kalmış bir şey. Aynen. Gezegenler sadece enerji veriyor. Hani vitamin gibi. Günlük Kesinlikle. vitaminini alır gibi veriyorsun. Bu kadar. Sorulara bakıyorum ama ben bütün soruları sormuşum. Haritada öncelikleriniz var mı diye sormadım ama yani bunu direkt bu şekilde sormamış olsam bile konuşma içerisinde haritada ilk baktığın şey nedir diye sormuştum diye hatırlıyorum. Evet, tekrarlayabilirim tabii ki. İşte dediğim gibi natalden başlıyorum. Önceliğim kadını iyi anlamak. Bu kadın nasıl bir kadın? Karşı cinsten ne bekliyor? Nasıl bir erkek? Karşı cinsten ne bekliyor? Onları tanıdıktan sonra sinastri şeklinde bu. Sonra işte gerekli gördüğüm zaman diğer tekniklerden de detay olayı anlamaya çalışıyorum. Yani bir üçüncü kişi olarak onları tanımaya, olayı anlamaya çalışıyorum. Güzel. Sonra aynen senin söylediğin gibi çıkış yolları buluyorum. Yani sorunları tespit ettikten sonra da onlarla ilgili ne yapabiliriz? Hangi çıkış yollarımız var gibi bir yaklaşımda bulunuyorum. Benim için özellikle danışmanlıklarda karşı tarafı tatmin etmek çok önemli. İşte terazi yükselen olunca yani onun tüm ihtiyaçlarını karşılamam lazım ki o bu aldığı hizmetten ki bir de Kuzey Ay düğümü Kova aldığı hizmetten memnun olacak ki ben de memnun olayım. Yoksa benim yaptığım işin bir anlamı kalmıyor. Değil mi? Kendimce Evet, böyle. güzel. Bir şey mesela böyle hani hiç çok dikkatini çeken ya da hani seni zorlayan bir harita geldi mi ve hani hangi göstergelere sahiptiler? Ya keşke bunu almasaydım dediğin danışmanlık oldu ve hani nasıl bir göstergesi var bu Yani kişilerin? şöyle göstergeden çok şimdi bizim hakikaten enerjilerimiz de açık olduğu için Hı hı. ben mümkün olduğu kadar haritalara danışmanlık vermeden önce kendi korumamı yapıyorum. Hmm. Ama bir danışmanlığım oldu. Yani şahsen tanışmadım yani. Ben zaten online veriyorum bu arada. Hı hı. Bir tanışmanız yok, bir şey yok. Aldım haritayı. Çalışamıyorum. Fenalık geçiriyorum. Haritayı çalışamıyorum. Yani o kadar ağır bir enerji var. Daha danışmanlığa gelmedim. O haritayı çok zor çalıştım. Mesela ben bunu hiç unutmuyorum. O haritayı çok zor çalıştım. Sonra danışmanlığa girdiğimde de yine kendimce işte hazırlığımı yaptım manevi olarak. Sonra bir an evvel bekliyorum ki hani hem anlatıyorum hem de içimden diyorum ki Allah'ım bir an evvel bir saat dolsun her şey bitsin anlatayım gideyim. Hı hı. Böyle enteresan bir danışmanlığım olmuştu mesela hiç unutamıyorum. Ama burada enerji çalıştım kesinlikle. Peki o kişilere yapılan, dışarıdan yapılan herhangi bir etki mi vardı? Kişilerin kendi enerjisi mi Belki, öyleydi? belki büyük ihtimalle öyledir. O hani dışarı etkilerdir. Ben onu hissedebiliyorum zaten o tarz etkileri. Yani büyük ihtimalle o tarz bir şeydir. Çünkü o çok rahatsızlık hissettim yani. Geçmiş Çalışırken olsun. haritasına teşekkür ederim. İşte danışmanlığı verirken zaten bu tarz ilimlerle ilgilenirken öncelikli olarak kendimizi korumayı öğrenmeliyiz. Hadi Evet, bırakın bu tarz ilimlerle ilgilenmiyorsunuz. Bu dünyada yaşarken ruhunuzu ve bedeninizi korumayı öğrenmelisiniz. En aynen önemli yani vazifelerden biri. kesinlikle herkesten her şeyden kolaylıkla etkileniyoruz aslında ki şu arada yani şu sıralarda hususi zaten bizim bilinçaltımız vesaire etkilenilmeye müsait ve etkiliyorlar da yani etkilemeye de çalışıyorlar. Evet, evet çalışıyorlar. Çalışıyorlar. Evet çok güzel çalışıyorlar. Aynen. Şükür Allah biz de mübarek yerlerdeyiz. Yani önemli topraklardayız. Ee, Yani biz de önemli yerlerde olduğumuz için Allah koruyor. Ama bizim de buna rağmen bizim de bir şeyler yapmamız gerekir. Amin, amin. Bir mesaj geldi de anlam veremedim ona. Ee, Neyse artık diyorum. Soru Benim var mı? sorum yok, soru yok. Sorulara baktım, soru yok. Senin Tamam. eklemek istediklerin var mı peki Meral?
Benim eklemek istediklerim tabii dediğim gibi yani şimdi bir kere astrolojiyi şöyle görmelerini istiyorum. Astroloji kafamızdaki bütün soruların cevabını veren çok kıymetli bir ilim. Yaradan'ın insanlara nasip ettiği, öğrenmesine izin verdiği bir ilim. E, Ve bu ilimi arkadaşlar isterken, kullanırken öncelikli olarak doğum haritasını önemseyin. Doğum haritanız sizin bu plandaki, bu dünya alemindeki kullanım haritanız. Onu kavrayın. Ona göre sonra diğer danışmanlıkları alın. Çok önemli. Çünkü bana mesela geliyorlar öngörü tekniği falan istiyorlar. Öngörü analizi. İşte ama doğum haritasına hani hakim olmak daha önemli öngörüden. Sonra öngörü iste gibi. Onun dışında da mesela İslam'la ilgili astrolojinin yanlış düşünceler, yanlış kalıpları var. Bunları çok üzülüyorum. Benim Evet. mesela ilk aldığım eğitim İslam astrolojisi eğitimdi. Ayhan Öcümbük'ten almıştım o zamanlar. İlk aldığım eğitimdi bu. Yani ben zaten sorgularken İslam kısmını da çok güzel sorguladım. Dediğim gibi ben bir de yurt dışından geldiğim için ister istemez İslam'ı sorguladım, İslam astrolojisini sorguladım. Yani çok sorgulayarak başladım geçtim. Yani dinimizle zaten desteklenen bir ilmin içerisindesiniz. Bu arada bunu fal gibi, işte ne bileyim büyü gibi kullananların tuzaklarından da kendinizi koruyun. Astrolojide böyle bir şey yok. Bizim teknik olarak, yardımcı teknik olarak kullandığımız zaten belli konular var. Hani sevgilin gitmiş geri döndürme falan ya böyle şeyler yok. Böyle şeylere denk geldim. Yok böyle şeyler. Astrolojide böyle şeyler yok. Astroloji öngörüde bulunur. Ha evet küsmüşsündür, ayrılmışsındır. Sebebi hangi gezegen, hangi pozisyon bunu görürüz. Ha bir daha tekrar iletişim kurma ne zaman olur bunu da görürüz. Olma olasılığı ne kadar? İşte 60-80 falan civarı bir şeydir. Olursa olur, olmazsa zaten Yaradan'ın sizin e, aranızdaki iletişimi bu kadar öngörmüş. Yaradan bu kadar nasip etmiş size. Öyle göreceksiniz. Bu arada bir şey daha eklemek istiyorum. Kimse kimsenin hayatında sonsuza kadar baki kalmaz. Evet. Çocuklarımız bile belli bir yıl yanımızda kalıyor. Sonra ayrılıyorlar. Hani bunu Evet. da anlamamız gerekiyor. Ayrılıklara çok üzülüyor gençlerimiz. O anlamda hani biraz daha farklı bakmaları lazım. Ben bu ilişkiden ne öğrendim? Ben nasıldım? Değil mi? Şimdi bir ilişki yaşarken aslında kendimizi keşfediyoruz o ilişkide. Ben bu ilişkiden ne öğrendim? Ne öğrenmeliydim? Teşekkür et, yoluna devam et. Daha güzeli, daha iyisi gelir. Evet, aslında bu da şeyden bağımlı olduğumuz için, bağımlı oldukları için iptal ediyorum. Estağfurullah. Hani bağımlı olduklarından dolayı kendilerini bu haksızlığı İşte dedim yapıyorlar. ya, su grubu ülkesi, Akrep Yengeç, su grubu ülkesi dedim ya. Yani gerçekten daha farklı bakmamız gerekiyor. Bu en sonki Oğlak Dolunay'ı ne kadar zordu değil mi? Ne kadar koparıcı, ne kadar ilişkileri, aileyi sarsan zor bir dolunaydı. Ama bunun hani idrakına varmamız gerekiyor. Yani işte o az önce söylediğimiz gibi emek verilmezsen, emek verilmeyen şeyler böyle zor enerjilerde sarsılır, yıkılır. Ama sen zaten ilişkine emek vermişsen Satürn transitinden de korkma. İlişkin daha sağlamlı bir şekilde, sağlam bir şekilde ilerleyecek demektir. Daha olgunlaşacaksın demek. Evet. Evet. Şimdi dolunaylar da aslında hani korkularımızı bize hatırlatır da evli olan çiftlerde o zaman daha da böyle bir tetiklenir. Aslında herkes için tetiklenir ama şeyde dolunayda daha çok boşanma olur herhalde. Ya da bu zamanlarda daha çok sana şey gelir. Danışan. Şöyle, e, şöyle şimdi bu oğlağı düşündüğümüz zaman tabii ki 4-10 aksı yani aileyi de ilgilendiriyor. Tamam iş hayatını da ilgilendiriyor da ama aile vurgusu çoktu. Yengecin karşısında oluyor olay yani. O yüzden aile konusu çok fazlaydı. Mesela Aslan Yeni Ayı'nda da çok güzel aşk gündemi var yani isteyene. Yani Aldım aldım. isteyene aşk geliyor. İsteyene var. Ee, Ama bence bu yeni ay, dolunay gerçekten yönetilebilen enerjiler. Asıl tutulmalar zordur. Hı. Tutulmalar tamamen kadersel senaryolar. Hani derler ya ağzınla kuş tutsan. Yani Allah yazmışsa onu teşekkür edeceksin, yoluna devam edeceksin. Tutulmaların olayı daha büyüktür. Ben tutulmaları çok daha dikkat alıyorum. Bu yeni ay, dolunay 15 günlük mevzular çözülebiliyor, halledilebilir. Geçici mevzular. Ama tutunmalar işte o yüzden dedim sabit burçların işleri çok zor. Konular oradan dönüyor. Hele ki boğa akrep aksı, 2-8 aksı içerisinde cinsellik de var, ekonomi de var.
İşte Evet, ortak paylaşılan alan var. evet. Yani direkt Ee, olarak ve akrepte gat yani. O geçmiş konular falanlar filanların ortaya çıkması yani. O yüzden tabii ki o krizleri yönetebilmek önemli. Cesaretli olan zaten hayatıyla ilgili ipi eline almak isteyen olayları çözebiliyor. Ama böyle senin söylediğin gibi işte o nefis, işte o bağımlılık, o böyle evet. illa dediğim olsun falan o şey duygularına girdiği an ipi elinden kaçırıyor. e, Akılcı da davranamıyor, değil mi? Hani telafi edilecek konu büyüyor gibi gibi oluyor. Şey mesela hani benim güneşim Aslan ve şu sıra ciddi anlamda bir kabz halindeyim ve hani bu alanlarla aile olsun, iş hayatı olsun ciddi anlamda bir imtihan halindeyim. Bu yani nedir bu? Tamam bu da geçecek biliyorum ama benim şu anda almam gereken şey ne? Geçen bu ilime girerken kendi kendime vermiş olduğum sözler vardı. Onları hatırladım. Sistem bana Ya, şunu diyor resmen. Safiye, sen şimdi birazcık mola ver bunlara. Hatırlıyor musun? Senin vermiş olduğun sözler var. Onları yerine getir. Ve ben şu anda onlara hazırlık yapıyorum. Onların eğitimine hazırlık yapıyorum. harikasın. İşte zaten gökyüzünden, Yaradan'dan gelen mesajları farkındalıklı olarak algılamamız lazım. Hı hı. Bu seviyeye gelmemiz lazım. Allah bize mesaj gönderiyor aslında. Evet. Sadece sen gör, fark et. Geliyor ki mesajlar. Telefona gelmiyor sadece. Yok oraya gelmez. Okul icadı. Yani bak ne kadar Alabilenler de güzel. Bu arada sen alabilenler. dedin ya babam rahatsız. Biz geçen hafta yapacaktık canlı Evet. yayınımızı. Evet. Hatırladın mı? Evet. İşte Evet. bak Evet. güneşin karşısında Satürn var. Yani anladın mı? Babanla ilgili rahatsızlıklar kolay değil ya. Allah şifalar versin. Amin. Amin. Yani böyle bayramdı. Gelmeyi düşünmüyordum. Çünkü bir an böyle kendimle kalmam gerekiyordu. Ama yok. Kendine kalmıyorsun. Ailenin yanına, ailenin içerisinde o sorunları çözümlemeye gidiyorsun Safiye. Ben Evet. de öğrendim de. Burada olmam daha iyi oldu açıkçası. Orada olsaydı bu şekilde bu farkındalığa erişemeyecektim ama burada olmam daha iyi oldu. Bakalım daha iyisi olsun inşallah. Herkes için daha iyisi olsun. Amin. Amin. Ama biz Ee, tekamül ettiğimiz sürece, biz kabule geçtiğimiz sürece olayların şiddetini daha az, hı daha hı, rahat akışta yaşıyor. Bunun da farkına varmamız lazım. Öyle değil mi? Yani mesela kabule geçmek hı. çok çok önemli. Hani Kesinlikle. Allah diyor ya hani benden ümidini kesme. Hani sen nefesin son nefesine kadar. Yani bu kadar ya. Yani gerçekten hani Allah var yukarıda. Her şeyin her şekilde bizim yanımızda, her şeyin yanında olan Allah var. Bitti yani. Bizim masum olmamıza dayanamayan bir peygamberimiz var ve Allah Teala hani benden ümidini kesme. Dile benden ne dilersen vereceğim. Hani ümidin kadar benim nazarımda değerin var diyor. Ama bu ümitsizlik niye? Yani bunu bizim bir farkında olmamız gerekiyor açıkçası. Bir de mesela hani imtihan ama bu da geçecek yani geçecek bu da. Hani sanal Evet, alemdeyiz zaten. Oyun bitiyor yani. Bir müddet sonra game over diyecek. kesinlikle. Ve bütün bu yaşadıklarımız bitecek yani. Asıl bundan sonraki bu tarafta burada kendi cennetimizi yaşadıysak orada da aynen buradan bıraktığımız gibi devam edeceğiz kısmetse. Yoksa İnşallah. İnşallah nasip olur. inşallah. Bu kadar hani benim söylemek istediklerim, eklemek istediklerim varsa alabilirim. Güzel bir söyleşi oldu. Seninle şunu da yapmak isterim. Bizim bu hani astrolojiyi kendi faydamızla nasıl kullanabiliriz? Hani bu haritadaki gezegenleri nasıl kullanabiliriz kendi menfaatimize? Böyle bir söyleşte, kısa bir söyleşte yapmak isterim. Bir de astrokartografi de vardı. Evet. Bir Evet. söyleyemiyorum. Onunla da ilgili bir Aynen. söyleşi isterim. Ben de çok zevk aldım. Çok teşekkür ederim davetin için. Çok mutlu oldum. Pardon. Astrokartografi anlatmak istiyorum. Anlatmak istediklerim var. Oradan da insanların bilgi sahibine olmasını istiyorum. Diğer türlü gezegenlerle ilgili de evet anlatacak aslında çok şey var. Paylaşmak gerekir diye düşünüyorum. Daha insanlara ulaşabilir.
bilgiler olabilir, kullanılabilir bilgiler olabilir. Bunu da yapabiliriz. İnşallah. Ne Olur. Ben zaman her uygun türlü, bulursak. inşallah ben Aynen. her türlü söyleşiye açığım. Burası zaten sizlerin kanalı. Tam burada böyle e, duruyorum yani o kadar. Rabbim sizlerin yolunu bahtını açık etsin inşallah. Amin. Hepimizin inşallah. Bu Amin. ilimde çok kıymetli insanlar var. Çok kıymetli emek harcayan insanlar var. Tüm hocalarıma sevgiler gönderiyorum. Hepsini çok seviyorum. Ee, Harika bir ilmin içerisindeyiz. Dediğim gibi çok kıymetli dostlarımız oluyor. Senin gibi. O Estağfurullah. yüzden ben çok mutluyum böyle bir ilmin içinde olmaktan. Allah herkese nasip etsin. Gönlüne göre versin. Amin. Amin. İdrak etmeyi nasip etsin. Hani astrolojiyi bazıları dediği gibi çok böyle fal ya da işte absürt yapıştırmalar yapıyorlar. Onlara o farkındalığı versin. Kaldı ki gökyüzünün hareketlerinden Kur'an-ı Kerim'de bahsediliyor yani. Açık seçik bahsediliyor. Onları görmeyi nasip etsin Rabbim onlara inşallah. Amin. Amin. Peki, çok teşekkür ediyorum Meral. Ağzına, gönlüne, yüreğine Ben, sağlık. Ölümüne bereket olsun inşallah. ben teşekkür ederim. Herkesi seviyorum. Sevgiler. Biz de seni seviyoruz. Bizden de kucak dolusu sevgiler olsun. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Bay bay. Bay bay. Hayırlı akşamlar. Sağ olasın. Arkadaşlar teşekkür ediyorum. Bir dahaki canlı yayında görüşmek üzere inşallah. Hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun.